Gün gelecek ki bakacaksın ki dizinin üstündeki el onun eli. Gün gelecek ki aynaya geçeceksin, bakacaksın ki oradan sana mürşidin bakıyor. Gördüğün suret onun sureti. Gün gelecek ki konuşurken bakacaksın ki sesin mürşidin sesi oldu. Gün gelecek ki bakacaksın gönül alemin tertemiz olmuş, saatlerce hiç muhalif bir şey düşünmedin. Anlayacaksın ki o senin mürşidin hali. Gün gelecek ki çıkacak, gelecek bir kazak gibi. Başından aşağı giyeceksin, beline kadar, göbeğine kadar gelen kısmı saracak ve vücudunun o kısmının mürşidin olduğunu hissedeceksin. Sakalını hissedeceksin, saçını hissedeceksin, konuşmasını hissedeceksin, duygularını hissedeceksin, görüşünü hissedeceksin. Duyguların değişecek. Bakacaksın ki ihvana daha bir muhabbetle bakıyorsun. Bakacaksın ihvana sanki evladın gibi bakıyorsun. Bakacaksın ki ihvanın en ufak rahatsızlığı sende öyle büyük rahatsızlığa sebep oluyor ki onun rahatsızlığı sana aynen yansıyor. İşte bunlar da adım adım mürşide doğru yol aldığının işaretidir. Zikrinden ayrı bir tad almaya başlayacaksın. Namazından ayrı bir tad almaya başlayacaksın. İşte ya bitse de gitse dediğin o teravih bir bakacaksın ki keşke hiç bitmesin diyeceksin. Başını secdeden kaldırmak istemeyeceksin. Secdeye gittiğin an o secde anının hiç bitmesini istemeyeceksin. Bunlar müritle mürşidin arasında olan rabıta bağının kuvvetlendiğinin işaretidir. Bu kuvvetlenir. Bir gün sen mürşid olursun, mürşid de sen olur. Ayrı gayrı kalmaz. Her neye bakarsan hak gözüyle bak. Neye hakkın gözüyle? Hangi hakkın gözüyle bak? Mürşidin gözüyle bakarsan hak gözüyle bakmış olursun. Her neyi tutursan hakkın eliyle tutmuş olursun. Her nereye yürürsün hakkın ayağıyla yürümüş olursun. Bunları neyle sağlıyor insan? Bunlar işte düşüne, hayal ede. Her şey hayalle başlar. Her şey hayalle başlar. Onun için bak, rabıtamızın ilk sütununu, ilk başlangıcını rabıtayı nakşi hayali demişler. Ondan sonra rabıtayı nakşi cemaliye geçiyorsun. Birdenbire rabıtayı nakşi cemali olmaz. Önce hayal edeceksin. Benim efendim şöyle yürüdü. Benim efendim şöyle namaz kılardı. Benim efendim şöyle sohbet ederdi. Benim efendim şöyle abdest alırdı. Benim efendim şöyleydi dersin. Bir zaman yavaş her şeyin onun gibi olmuş. Gün gelir ki demin dediğim gibi sen olursun mürşid. Mürşid olur sen. Aranızda hiçbir fark kalmaz. Vahdet dedikleri şey budur. Yoksa Allah'ta yok olmak vardır. Allah'ta kaybolmak vardır ama Allah olmak yoktur. Hayır. Yani su ile sütün birleşmesi gibi olur Allah ile kulun birleşmesi. Su sütün içerisinde kaybolur. Sütün rengini alır ama su yine sudur, süt de yine süttür. Hiçbir zaman su süt olmaz. Ama suyu göremediğin için bu süt denir. İşte vahdeti vücutta insana haşa Allah gibi görmek, Allah gibi olduğunu düşünmesi bu farklılıktan kaynaklanmaktadır. Yoksa kimse haşa Allah olmaz, kimse Allah olamaz. Allah da yok olur. Allah da fani olur. Allah ile baki olur. O üzerindeki Allah'ın nurudur. İşte o sütün suyu kaplaması gibi o onu ile ihate etmiştir ki orada Allah'tan başka bir şey yoktur. Ama o görünen suret Allah mıdır? Haşa ve haşa değildir. Yani buna şöyle bir misal vereyim ben size. Bakın şimdi beni bir vücut olarak görüyorsun. Size sorsalar ki bu adam kimdir? Hepiniz dersiniz ki bu adam mürşittir. Öyle mi? Peki, benim kolumu kessek,
koysak şuraya ve size tekrar sorsak, desek ki bu kimdir? Dersin ki bu mürşid senin koludur eğer gördünse. Mürşittir diyebilir misin? Hayır. Yine vücudun çoğunluğu olan kısmına dersin. Mürşit ama o kola, kesik olan kola bu mürşidin koludur dersin. O zaman vahdet olayını da öyle düşün. Mürşid, velayet Allah'tandır. Ama velayet tek başına Allah değildir. O kol olayını düşünün. Yani Allah'tan bir kısımdır. Allah'tan bir cüzdür ama Allah'tır dersen küfre girersen haşa. Allah'tan ayrı ve gayrı mıdır? Haşa ayrı ve gayrı değildir. Ama Allah mıdır? Haşa Allah değildir. Öyleyse o vahdeti vücut meselesine de kafanızı yorarken, o birlik beka meselesine de kafanızı yorarken olaya bu zaviyeden bakın, bu açıdan bakın, bu açıdan girin. Öbür şekilde girerseniz boğulur kalırsınız içinde. Yani velayet nuru vardır Allah'ın. Bütün veliler üzerinde Allah'ın velayetinin nuru vardır. Velayeti vardır. Allah'tan bir cüzdür ama velayet. Allah'tan bir cüzdür. Bak İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta diyor ki ben 20 sene önce Allah'a vardım. Yani varılması gereken bütün makamları atlayarak, geçerek, kat ederek Allah'a vardım. Ve vardığım noktada işin sonuna geldiğimi sandım diyor. Ondan sonra diyor 20 senedir hala seyir halindeyim diyor. Yani teşbih mi? Nasıl teşbih edelim? Şimdi hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Teşbih. Bırakın hepimiz dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada yaşıyor muyuz? Biz yaşıyoruz. Peki bu dünyanın kaçta kaçını gördük? Mesela kaç tanemiz Türkiye dışında başka ülkeye gitti? Ya 3 tane çıkar burada ya 5 tane. 10 tane çıksın. Peki Türkiye dışında her yeri gördüğünü iddia edecek kişi var mı yanımızda? Etrafımızda yok. Türkiye'de bile daha görmediğimiz yerler var. Öyle mi? Peki Allah'ın yüceliğinden, büyüklüğünden bahsediyoruz. O zaman bir kulun Allah'ı ihate etmesi, Allah'ı her haliyle, her fevkiyle bilmesi mümkün olur mu? Olmaz. Velev ki o kul Allah'tan bir cüz olsa dahi her yerinden haberi var mıdır? Her yerini görüyorum. Yani bu teşbih haşa. Bu yani sizin düşüncenizi yönlendirmek için siz düşüneceksiniz daha neler bulacaksınız orada. Sadece düşünceniz yanlış yönelmesin diye, yanlışa gitmeyin diye. Yani çoğu evliyaullah'ın, çoğu velilerin hata yaptığı bir noktaya gitmeyesiniz diye. Efendim sen hata yapmaz mısın? Biz onların yaptığı hatayı yapsak burada olamayız. Hallacı Manzur o hatayı yaptığı için idam edildi. Mürşitlik postuna oturamadı. Büyük bir veliydi, büyük bir evliyaullah'tı ama hiçbir zaman bir mürşidin postuna oturamadı. Niye? Çünkü dönüşünü tamamlayamadı. Yani çıkarken bir yerlerde bir şey gördü, bir şeyler söyledi. Çıkarken söylenen söz, söylenmemesi gereken sözdür. Çıkarken söz söylenmez. Söz indikten sonra söylenir. Yani kul Allah'a varacak, kulluğuna geri dönecek. Söz kulluk makamında söylenen sözdür. Kulluk makamı da makamların en yücesidir. Bir kul Allah olamayacağına göre o kulun varabileceği en yüce makam hangi makamdır? Kulluk makamıdır. Çünkü Allah'lıktan sonra haşa en büyük makam kulluk makamıdır. Peygamberlerin bile kulluğu peygamberliklerinden önce gelir. Öyleyse sizin kavrama ihtiyacınızı karşılamak için bu sözler, bu misaller. Yoksa bu misaller de yok aslında. Ama bu size neyi kazandıracak? Nereden hareket edeceksiniz? Nasıl hareket edeceksiniz?
bu noktada vahdet vücut nedir? Konuşurlar. Kitaplarda okursunuz, bakarsınız. Acaba nedir? Nasıl düşünmem lazım? Bunu anlayabilmek için bakış noktanızı, hareket noktanızı ayarlayabilmeniz için bunlar sizin şeyinizi açar. Yoksa bu böyledir diye tarikatta, tasavvufta bir şey yoktur. Her evliyaullah kendi gördüğünü söyler. Allah'a giden yolların adeti, mahlukatın nefesi adetincedir. Bu sözün bir aslı var, bir gerçeği var. Yani herkeste o tecelliler farklı farklı olabilir. Ama bizim söylediğimiz genel manada bir şey. Yani eğer siz bizim müridimizseniz, bizim haşa veya ihvan kardeşimizseniz, o zaman sizin hareket noktanız bu olacak. Yani siz Cüneyd-i Bağdadi'nin müritleri gibi hareket edemezsiniz. Onların terbiye usulleri ayrı. Siz herhangi bir Kadiri şeyhinin müritleri gibi de hareket edemezsiniz. Hatta ve hatta siz mürşidinizin dışındaki bir Nakşi mürşidinin müritleri gibi de hareket edemezsiniz. O zaman sizin dayanağınız, sizin hareket noktanız, mürşidinizin dayanağı, hareket noktası neyse onun gibi olmak mecburiyetindesiniz ki onda birlik sağlayasınız.